Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün açma poğaça yapacağız. Şekli ayrı güzel, yumuşaklığı tel tel ayrı güzel. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: yarım su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, bir su bardağının 1/4 kadar sıvı yağ, yani bir parmak kadar diyebilirim. Bir tane yumurta akı, bir yumurta sarımızı kenara ayıralım, onu yüzeyine süreceğiz. 2 yemek kaşığı şeker. Bu arada hemen belirteyim, korkmayın, şeker hamurunuzu tatlı yapmıyor, tam dengede tutuyor. 1 tatlı kaşığı tuz, çok hafif tepeli olsun. 1 paket toz maya veya yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Hepsini güzelce bir karıştıralım ve mümkünse 1 dakika bekletelim. Şöyle mayamız biraz yumuşasın. 1 dakikanın sonunda unumuzu dikkatlice ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hemen belirtiyorum sevgili arkadaşlarım, Almanya'daki unlarla Türkiye'deki unlar arasında neredeyse 1 bardak bazen oynuyor. Lütfen dikkatli ekleyin. Şöyle tahta kaşığınızla kabaca bir toparlayın. Yani bir 2,5 su bardağını baştan ekleyip bir toparlayın. Daha sonra kaşığımızı çıkarıyoruz ve yoğurma işlemine başlıyoruz. Hamuru toparladık. Bu aşamada 1 yemek kaşığı yumuşamış tereyağımızı ilave edelim. Oda ısısında yumuşamış olsun. Lütfen atlamayın. Yani tereyağı en başta eklemeyin. Tam bu aşamada ekleyin. Bunlar önemli detaylar. Onu da hemen belirtmek isterim. Siz yoğurunca hamur elinizin altında bakın biraz cıvıyacak. Bu gayet normaldir. Kontrollü un eklemek demek, kenarda bulundurduğunuz ununuzdan birazcık serpin, tekrar yoğurun. Benim poğaçada kullandığım un 3 maksimum 3,5 su bardağı kadar yeterli oluyor. Bende 3 su bardağı artı 1 yemek kaşığı dolusu yeterli oldu. Yaklaşık 5 dakika yoğurun. Elinizin altında elinize yapışmayan orta yumuşaklıkta bir hamur elde edin. Hamurunuz sert olmasın lütfen. Sert olursa poğaçanız kabarmakta zorlanır ve yumuşak olmaz. Bakın, kıvamını da gösterdim. Bu fıstık gibi hamurumuzu şimdi oda ısısında mayalanmaya bırakalım. Yaklaşık 1 saat sonra mayasını görüyorsunuz, nasıl böyle baloncuklar oluştu resmen. Bunun sebebi çok güzel yoğurmuş olmanız. Lütfen sevgili arkadaşlarım, poğaça hamurlarını 5 dakika minimum yoğurun. Yani 5 dakika yeterli, daha fazla abartmaya gerek yok. Ama 4-5 dakika güzelce yoğurursanız harika bir hamurunuz olur. Şimdi mayalanmış hamurumuzdan hiç un kullanmadan, yani una hiç gerek yok çünkü hamurunuz elinize yapışmıyor, 10 adet poğaça bezesi alalım. Onu da şöyle biraz gösteriyorum nasıl aldığımı ki civcivler beze alamıyoruz Selva abla, bizimki neden yamuk yumuk oluyor diyorlar. Biraz göstermek istedim. 10 tane bezemiz hazır. 100 gram beyaz peynir, içine de birazcık bir tutam maydanoz doğrayarak hazırlamıştım. Ve şeklini yapmaya başlayabiliriz. Bir tane minik bir oklava kullanacağız. Hamurumuz zaten tezgahta bekleyince daha bir yumuşuyor. Siz oklavayla dokunmadan o kendiliğinden açılıyor. Uzunca, yaklaşık bir 25 santim uzunluğunda açalım. Enini hiç açmayalım, sade uzunlamasına. En başına peyniri ekleyip şöyle yukarıdan ve kenarlarını da içe doğru katlayarak uca doğru rulo yaparak gelelim. Bu sarma işlemi bu bir açma poğaça olacağı için çok güzel bir etki yapıyor. Yani poğaçanızın böyle açmanızın tel tel olmasını sağlıyor. O yüzden belirtmek isterim. Aslında bunların hiçbiri şekil vermek için değil. Aynı zamanda hamura verdiği etkisi çok önemli. Bakın sevgili arkadaşlarım, şeklini yapmak bu kadar kolay. Şöyle hafif de kıvırıp yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Ve tabii ki tekrar gösteriyorum. Gözünüzden kaçtıysa, hani videoyu izlerken sağa sola baktıysanız. Uzun bir şekilde açalım. 25 santim diyebilirim. Peynirimizi ekleyelim. Kenarlarını iyice kapatalım. Ben bazılarının kenarını çok basmamışım galiba. Pişerken peynir biraz aktı. O yüzden çok çok iyi kapatın ki peyniriniz hiç akmasın. Ve bu şekilde yumuşakça, yani çok da sıkı yapmayın. Yumuşakça rulo yapın. Uç kısmını krosan yapar gibi, yani kruvasan yapar gibi kıvırarak bitirelim. Çalışması da, şekil vermesi de muazzam güzel bir hamur. Ben bu şekil verdim. Siz arzu ettiğiniz şekli verebilirsiniz ama açma çok önemli. Mutlaka bir açın, 25 santim çapında.
Çok güzel görünüyorlar ve bütün açma poğaçaları tepsiye dizdik. En önemli ayrıntımız tepsi mayası. Yüzeyini kapatalım. Bir yarım saat yani 30 dakika oda ısısında bekletelim. İyice kabarsın. Bu arada bir yumurta sarımız vardı. Onun içerisine yumurta sarınızı bu arada kenarda bekletirken mutlaka yüzeyini kapatın. Yoksa kurur. O kuruyan kısmı da süremezsiniz. Yumurta sarınızın bir kısmı ziyan olur. Bir yemek kaşığı süt ilave edip güzelce açıyoruz. Ve bakın sevgili arkadaşlarım, şu an tam 2 kat kabardı. Yaklaşık 30 dakika beklettim. Şimdi poğaçalarımızın üzerine hazırlamış olduğumuz yumurta sarısıyla süt karışımını bolca her tarafına sürelim. Çok bastırmayın sürerken, o pofidik olan kısmını söndürmeyin. Ve susam serperek bitiriyoruz. Ben beyaz susam kullandım. Çörek otu da olur. Hiç serpmeseniz de olur. Poğaçalarımız fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişmeye gönderelim. 25-30 dakika. Fırın çekimi yaptım sizin için, nasıl kabardığını gördünüz. Ve fırından mis gibi bir kokuyla çıkarıyorum 30 dakikanın sonunda. Her fırın farklıdır bu arada sevgili arkadaşlarım, gözünüz fırında olsun. Ve soğuması için bir tel alıyorum. Çok güzel bir açma poğaçadır. Böyle içine eklediğimiz o bir yemek kaşığı tereyağı da mis gibi bir lezzet katıyor. Yakın yakın gösteriyorum ve bütün poğaçalarımız soğudu. Sunum için hazır. Şöyle size bir gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Hem sunumu hem çok güzel, sunum olarak da çok güzel. Servis ederken de çok şık duruyor. Şöyle bir göstereyim. Bakın sevgili arkadaşlarım. O minicik açma poğaçalarımız ne kadar muazzam kabardı. Şekli de çok hoş. Güzelce kızardı. Ben onun yumuşaklığını size gösteriyorum. Poğaçanızı bakın pamuk gibi diyebilirim. Tabii burada bütün ayrıntılara dikkat ederseniz, ki birçok izleyicim yazıyor. Selva Hanım, sizin sayenizde poğaça yapıyoruz yumuşacık diye. Hiçbir sorun olmaz Allah'ın izniyle, bakın. Böyle tel tel açma poğaçalarınız servise hazır olur. Bugün sizlere çok pratik, çok güzel, çok az bir malzemeyle yapabileceğiniz açma poğaça tarifi hazırladım. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.